Amerikalı yönetmen ve araştırmacı, aynı zamanda efekt uzmanı John Grace, 2003 yılında Sümer, Asur ve Babil mitolojisinin tanrıları olan Anunnaki adında üçlü film serisi üzerinde çalışmaya başladı. Filmlerin 2006 ila 2008 yılları arasında gösterime girmesi planlanıyordu. Filmin konusu Sümer tabletleri, Tevrat, Kumran yazıtları, Sümerolog ve yazar Zecharia Sitchin'in teorileri ve birçok gizli kaynakta bahsedilen olaylara göre derlenmişti. Mezopotamya halkları tarafından Anunnaki, yani dünya inenler olarak tanımlanan dünya dışı varlıkların Nibiru'dan ve Mars kolonilerinden gelerek dünyadaki yaşamı şekillendirdiğini konu alıyordu. Bununla birlikte insanların genetik mühendislik kullanılarak primatların DNA'sına müdahale edecek olan Anunnaki tarafından yaratılışı anlatılacaktı. Film bunlar haricinde ses getirecek birçok ilginç bilgiyi de içerisinde barındırıyordu. Videonun devamı da bunlardan bahsedecek. İlk başlarda çok iyi tepkiler alarak yoluna devam eden proje, sinemalarda yerini almaya hazırlanırken sanki sihirli bir el değmiş gibi John Grace ve ekibi kelimenin tam anlamıyla ortadan kaybolmuştu. Anunnaki filminin web sitesi kaldırılmış, IMDb'deki filmin linki silinmiş, videoların ve bilgilerin çoğu kopyaları ile birlikte internetten yasaklanmış veya kaldırılmıştı. Tabletlerde, yazıtlarda ve Tevrat'ta var olan bilgilere herkes ulaşabiliyorken bunun film haline getirilmesi kimleri rahatsız etti? İnternette bu filmle alakalı bütün dokümanlar neden silindi? Hadi videomuza başlayalım. Keyifli seyirler diliyorum. Sinema insanları etkilemek için bir numaralı yer. Verilmek istenen mesajın da en etkili adresi. Bu mesajlara genelde beyin yıkama tekniklerini çok iyi kullanan Hollywood'da rastlıyoruz. Birçok film geniş kitlelere sinema sayesinde hitap ederken gizli mesajları sessiz sedasız izleyiciye aktararak amacını gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla sinemada olmayan bir proje çok az insana ulaşır ve amacını gerçekleştiremez. Anunnaki filminin sinemaya uyarlanmak istenmesi neden bu kadar önemli? Bir örnekle bahsedelim. Marvel Sinematik Evreni 1939'lu yıllardan itibaren Marvel tarafından yayınlanan süper kahraman çizgi romanların etkisi hep sınırlı kaldı. İnsanlar Spider-Man, X-Men, Hulk, Ghost Rider, Daredevil, Iron Man, Thor, Captain America ve birçok çizgi roman kahramanlarından habersizdi. İlk başlarda masum bir çizgi romandan ibaret olan bu kahramanlar sinema sektöründe yerini aldıktan sonra tüm dünya tarafından tanınmaya ve değişime maruz kalmışlardı. Bu değişimi meydana getiren sebepse gizemli güçlerin kitleleri her yönden kontrol etme isteğiydi. Yanılıyor muyum? Bu kahramanların sinema sektörüne girişi büyük ses getirmiş ve insanları peşinden sürüklemiştir. Bu kadar büyük etki yaratan filmlerin içerisine sizce hiçbir mesaj konulmamış mıdır? Hiç sanmıyorum. Bu filmlerle insanlar bambaşka bir evrenin içine sokuldu. Beğenerek izlediğimiz filmlerin içine gizli mesajlar ve teknikler yerleştirilerek hayatımız ve düşünce yapımız tamamen değişti. Ve siz farkında olmasanız da bu yöntemlerle birçok mesaj insan beynine çoktan işlendi. Prometheus ve Lucy filmlerinden örnekler verelim. Prometheus filminde uzaylı varlıkların dünyaya gelip DNA'larını dünyada bırakmasıyla canlı yaşamın başlangıcı konu alınmıştı. Lucy filminde zamanda geriye giden oyuncunun maymun ile teması insanların maymundan evrildiğinin açık bir mesajıydı. Avengers Endgame filminde Thanos'un taşları kullanarak insan nüfusunu kontrol altına almak istemesi de ayrı bir mesajdı. Fark edilirse sinema sektörünün insanların önüne serdiği filmler belli bir amaca göre yol alıyor. Bu değişimi siz de gözlemleyebilirsiniz. Filmlerin ilk amacı insanlığı din olgusundan koparmak üzeredir. Din olgusundan kopan bireyler yaratılışı sorgulamaya başladığındaysa evrim işin içine sokulmuştu. Maymunların evrimleşerek insana dönüştüğü miti ortaya atılmaya başlanmış, daha sonraysa insanlığın yaratılışının Allah tarafından gerçekleşmediği algısı yerleştirilmeye ve ardından uzaylı varlıkların dünyayı ziyaretleri konu edilmeye başlanmıştır. Sümer tabletlerinin ortaya çıkması ve Anunnakiler hikayesini pekiştireç görevi görmesiyle insanlığın uzaylı varlıklar tarafından maymunlardan evrildiği fikri insanlara mantıklı gelmeye başlamıştır. İşte bizim konumuz da burada başlıyor. Anunnakiler hikayesini bu konuyu takip edenler bilir. Fakat takip etmeyenler için kısa bir özet geçip filmle ilgili gizemli bilgileri sizinle paylaşalım. Nibiru'dan gelen Anunnakiler kendileri için dünya üzerinden maden çıkarmaya gelirler. Zamanla işçi olarak çalışmak istemeyen Anunnakiler isyan eder ve dünyadaki ilkel dişinin yumurtasından melez, güçlü maden işçisi bir ırk oluştururlar. Daha sonra taşıyıcı Nibiru kadınları yerine de kendi dişisi yaratılır ki iddiaya göre bu Adem ile Havva'dır.
Nibiru'nun komutanı Annunoğulları Enlil ve Enki, aralarında paylaştıkları dünya üzerindeki yeni neslin zaman içerisinde düşünebilen, uygarlıklar kurabilen, gökyüzüne çıkmanın ve ölümsüzlüğün sırlarını aramaya başlayan hırslı bir insana dönüşmesi yüzünden birbirlerine düşerler. Dünyada büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde Annunoğullarından Enki, kendi genlerinden olan insanoğlunun yok olmasına göz yummaz ve Nuh tufanı metindeki gibi onları kurtarır. Medeniyetin Enki yardımıyla yeniden gelişmesinden sonra M.Ö. 3000 ila 2000'li yıllar arasında bir yerde Anunnakilerin Tevrat'taki adıyla Nefilimlerin dünya üzerinden çekilmesiyle insan krallıklar çağı başlamış olur. Ancak onlardan kalan ezoterik bilgiler günümüze kadar bazı topluluklar tarafından saklanarak veya şifrelenerek gelebilmiştir. Simyacılar, kabalistler ve masonların bu topluluklardan olduğu görüşü hakimdir. Anunnakiler dünyadan ayrıldıktan sonra insanoğlunun gökten gelen tanrılarla ilişkisi dinler tarihinden takip edilebileceği şekilde sürmüştür. Evet, hikayenin özeti bu. Fakat filmde bu konunun dışında çok önemli bilgiler mevcut. Bunu da filmin oyuncularını sarf etmiş olduğu şu cümlelerden anlıyoruz. Bu film, Sümerlerin nasıl etkilendiğini objektif olarak gösterebildiğimiz ve aniden dünyada daha gelişmiş bir medeniyet haline geldiğimiz ilk uzun metrajlı film. Birçok insan ileri düzey teknolojik bilgilere sahip Antik Mısır medeniyetinden çok önce dünyada uçan makineler olduğunu bilmiyor. Çivi yazısı dünyanın birçok yerinde aniden ortaya çıkıyor. Yıldızlar, tarım, hayvancılık ve hatta sosyal yapı hakkında ileri düzeyde bilgi dünya dışı medeniyetler tarafından insan ırkına tanıtıldı. Bu film hikayenin nasıl başladığını ve devam ettiğini göstermektedir. Anunnaki'nin ilkel insanlıkla nasıl çalıştığını ve onları nasıl geliştirdiğini bu filmde görebilirsiniz. Üçlemenin arkasındaki hikaye gerçek, kanıtlarsa etkileyici. Evet, kanıtlarsa etkileyici cümlesi burada çok önemli bir anlam taşımakta. Zira bu görüşmeden sonra Grace ve tüm ekibi ortadan kayboldu. Gizemli eller müdahale etmişçesine film ve oyuncularla ilgili bilgiler Google, Wikipedia ve diğer platformlardan çıkarıldı. Yönetmen John Grace, filmi yapmaya karar verdiği 2003 yılından tam 13 yıl sonra filmle alakalı bir röportajda ortaya çıkmıştı. Peki Anunnaki filmine ne oldu? Bu filmle alakalı yapılan tek resmi açıklama, bazı yasal ve ekonomik durumların söz konusu olduğu şeklindedir. Bu makul bir açıklama gibi duruyor olabilir. Fakat filmle ilgili tüm materyallerin ortadan kaybolması ya da kaldırılması, yönetmen ve oyuncu kadrosundan herhangi bir haber alınamaması veya bir açıklama yapılmamış olması, gizem perdesini aralayamamış, film içerisinde tehlikeli bilgilerin olduğundan bahsedilerek üstüne birçok teorinin de ortaya atılmasına sebep olmuştur. Peki internetteki bilgileri kaldırılan ve gösterime hiç girmeyen Anunnaki filminde yer alan tehlikeli bilgiler neydi? Bu film neden sansürlendi? Filmin yönetmeni bu filmle alakalı kaynak araştırması yaparken gizli kalması gereken birçok bilgiye ulaşmış ve bunu filmin senaryosuna eklemiş. Daha sonra hükümet ve Vatikan'ın bu bilgilerden haberdar oluşuyla insanlığın çöküşünü hızlandıracağı endişesinden hareketle filmle ilgili yapılan çalışmaları sonlandırması yönünde talimat gelmiş. Bunun dışında yönetmen Darwin'in evrim teorisini Sitchin'in teorileriyle birleştirerek gerçekçi bir şekilde anlatmaya çalışmıştır. Yüz binlerce yıl önceki bir canlının DNA'sına doğrudan müdahale edildiği anlatılarak paleoantropologların en büyük gizemlerinden birine, yani kayıp halkaya cevap vermiştir. Homo sapiens'ın Darwinist evrimi klasik yasalarına kıyasla çok hızlı bir şekilde gerçekleşen bir sıçrama olan Homo erectus'la ilgili nasıl gerçek bir evrimsel sıçrama yaptığını açıklamıştır. Film Sitchin'in tezine dayanarak hurda DNA'nın kökenini de açıklamaktadır. Çünkü insan DNA'sının en az %95'inin ne için kullanıldığı bilinmemektedir. Filmde Mars yüzeyinde çok sayıda bulunan gerçek zigotları belgeleyen gezegen tabanlı Ennio Paligula'nın çalışmalarına atıfta bulunmuş, Sümer tabletlerinde anlatılan bilgiler kanıt olarak sunulmuştur. Yani Anunnaki geçmişte hem Dünya'yı hem de Mars'ı kolonileştirmiştir. Mars'ın Saydona bölgesindeki ünlü yüzün Sümer egemen tanrısı Alalu'nun yüzüyle aynı olduğu filmde bahsedilmiştir. Ve her ikisinin de birbirlerine oldukça rahatsız edici bir şekilde benzerlikleri anlatılmaktadır. Filmde uzaylı yaratıcılar teorisi hakkında yaklaşık 100 orijinal bulgu gösterilmiş ve analiz edilmiştir. Bu filmin hükümet tarafından yasaklanmasının en büyük sebebi sinemanın da etkisiyle filmde anlatılan bilgilere insanlığın henüz hazır olmadığı, eğer yayınlanırsa kaos çıkıp insanlığın boşluğa sürükleneceğinden endişe edilmesidir. Planın dışına çıkılacağından, dinlerin büyük bir çöküş yaşayacağı ve devletlerin bu duruma karşı hazırlıksız olacağından insanlığın yok olma aşamasına gelebileceği endişesi taşımaktadır. Örümcek Adam Evden Uzakta filminde şu sahnedeki cümleleri dikkatlice dinleyin. İnsanlar inanmak ister. Bugünlerde
her şeye inanıyorlar. Evet, insanlar bu aralar her şeye inanmak istiyor. Çünkü insanlığı boşluğa sürüklemeyi başardılar. Fark etmiyor musunuz? İnsanlar bir yere yönlendirmeye ne kadar da müsait. Sadece bir kıvılcım onları yönlendirmeye hazır. Bu film belki bu isimle ya da başka bir isimle eninde sonunda yayınlanacak. Sonrası ne mi olacak? Tek tip insan, tek tip din ve sömürge yaşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.